Toplumdaki kötü beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı, başta obezite olmak üzere çok çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Bu rahatsızlıklardan bazıları ciddi manada insan sağlığını tehdit eder. Sağlığımızı korumak adına bu sağlık sorunlarının neden ileri geldiğini bilmek ve gerekli sağlık önlemlerini almak çok önemlidir. Bahsedilen sağlık problemlerinden biri de karaciğer yağlanmasıdır. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden doktor öğretim üyesi Tuğba Kayan Tapan, karaciğer yağlanmasını ve belirtilerinin neler olduğunu şöyle anlattı. Karaciğer vücudumuzda gerçekleşen çok sayıda metabolik olayın merkez üssüdür. Bu anlamda vücuda alınan tüm gıdaların ve maddelerin ilk işlendiği, metabolize edilerek vücutta kullanım şekline göre kana verildiği veya vücuttan atıldığı temel organdır. Buradan hareketle özellikle yağ üretimini tetikleyecek çeşitli gıdaların veya kimyasalların vücuda çok miktarda alınması sonucu karaciğer metabolize olmalarını takiben yağ üretimi ciddi manada artar. Özellikle karaciğer hücrelerinin çevresindeki bu yağ artışı, klinikte karaciğer dokusunun yağ dokusuyla çepeçevre sarmalanmasıyla sonuçlanır. Nihayetinde karaciğerin çeşitli fonksiyonlarında bozukluğa sebep olacak şekilde yağ dokusunun yoğun olduğu bir karaciğer ortaya çıkar. Karaciğer yağlanması klinikte çeşitli evrelerden meydana gelir. Buna göre karaciğer yağlanması şu 4 evreden ibarettir. 1. Basit yağlı karaciğer. Karaciğer yağ oranında artış tespit edilir. 2. Steatohepatit. Karaciğerde ciddi yağlanma ile birlikte iltihabi reaksiyonlar izlenir. 3. Fibrozis. İltihabi reaksiyonla beraber karaciğerde fibrotik bantlar meydana gelir. 4. Siroz. Karaciğer dokusunun büyük miktarda kaybı ve fibrotik bantlarla sarılması sonucu karaciğer yetmezliği gelişir. Peki karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir? Genellikle karaciğer yağlanması klinikte belirtiye neden olmaz. Sıklıkla rutin kan tetkikleri veya görüntüleme yöntemleri sırasında tesadüfen rastlanır. Bununla beraber sağlıklı karaciğer dokusunda bahsedilen görevleri yapan karaciğer hücrelerinin yerini yağ hücreleri aldıkça hem karaciğerin temel fonksiyonlarında aksaklıklar meydana gelir hem de mevcut karaciğer hücrelerinin kaybedilmesine neden olur. Bu iki durum ise temel olarak karaciğer yağlanmasının belirtilerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilir. Bu belirtiler arasında şunlar sayılabilir. 1. İştahta azalma. 2. Halsizlik ve yorgunluk. 3. Vücutta yaygın morluklar, uzun süre burun veya adet kanamaları. 4. Ciltte yaygın kaşıntı. 5. Gözlerde ve ciltte sarılık. 6. Ciltte yaygın sivilce veya döküntü. 7. Erkeklerde meme dokusunda büyüme. 8. Karın ağrısı. 9. Karında veya ayaklarda şişlik. Karaciğer yağlanması neden olur. Karaciğer yağlanmasının temelinde vücuttaki yağ üretiminin artması ve karaciğer hücrelerinin hasar görmesi yatar. Karaciğer yağlanması temel olarak alkolik veya non-alkolik yağlanma şeklinde sınıflandırılır. Alkolik karaciğer yağlanmasında uzun süre alkol alımı sonrasında vücuda giren alkol hem karaciğerde hasar meydana getirir hem de yağ üretimini tetikler. Alkolün bırakılmasıyla geri dönüşüm mümkündür. Non-alkolik yani alkol dışı nedenlere bağlı karaciğer yağlanmasında ise altta farklı hastalıklar ve durumlar bulunabilir. Bunlar ise şunlardır. 1. Obezite. Dengesiz ve yanlış beslenme ve hareketsiz hayat tarzı sonucunda vücuta alınan gıdalar yağ olarak depolanır. Sonuçta karaciğerdeki yağ dokusunda da artış meydana gelir. 2. Yüksek kan şekeri ve diyabet. Halk arasında gizli şeker olarak da bilinen insülin direncine bağlı yüksek seyreden kan şekeri veya diyabet hastalığındaki gibi kontrolsüz kan şekeri yüksekliği durumlarında yağ üretimi artar. 3. Yüksek kan kolesterolü. Kandaki vücuda zararlı olan kolesterollerin artması yağ miktarında artışı tetikler. 4. Viral karaciğer enfeksiyonları. Hepatit C gibi çeşitli enfeksiyonlarda karaciğer hücreleri hasar görerek yerini yağ dokusuna bırakır. 5. Hamilelikle ilişkili yağlı karaciğer. Gebelikte bazı mekanizmalar sonucu karaciğerde ciddi yağlanma ve karaciğer hastalığı meydana gelir. 6. Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı. Alkol kullanmayan kişilerde çeşitli mekanizmalar sebebiyle alkol kullanımına benzer şekilde karaciğer yağlanması görülebilir. 7. Otoimmün hepatitler.
Aynı viral enfeksiyonlarda olduğu gibi bağışıklık sisteminin karaciğeri tehdit olarak algılayıp iltihap oluşturması sonucu yağlanma ve karaciğer hasarı oluşur. 8. Bazı romatolojik hastalıklar. Karaciğer ve safra yollarını tutan çeşitli romatolojik hastalıklarda karaciğer yağlanmasıyla karşılaşılabilir. 9. Hızlı kilo verme. Aniden veya çok miktarda kilo kaybı vücuttaki kolesterol ve yağ dengesini bozarak karaciğerde yağlanmayla sonuçlanır. 10. Bazı kimyasallarla zehirlenmeler. Karbon tetraklorür gibi toksik maddeler karaciğerde doğrudan hasar veya yağlanmaya sebep olabilir. 11. Bazı ilaçların yan etkileri. Amiodaron, tamoksifon, metotrexat gibi çeşitli ilaçlar karaciğerde hasara ve yağlanmaya yol açabilir. Karaciğer yağlanmasının zararları nelerdir? Karaciğer yağlanması tedavi edilmediği takdirde karaciğer hücrelerinin süregelen kayıpları sonucunda karaciğer yetmezliği ve siroz gelişebilir. Bu nedenle karaciğer yağlanmasının tespit edilmesi son derece önemlidir ve hassasiyetle tedavi planlanmasının yapılması gerekir. Karaciğer yağlanmasının tedavisinde neler yapılabilir? Karaciğer yağlanmasında çok farklı sağlık sorunları nedeniyle meydana gelebileceği için başarılı bir karaciğer yağlanması tedavisi planlanabilmesi, altta yatan problemin doğru tespit edilmesine bağlıdır. Bu anlamda uzman bir hekim tarafından karaciğer yağlanması tespit edildikten sonra altta yatan hastalığın tanısını koymaya yönelik ayrıntılı öykü alınır. Fizik muayene yapılır ve ek tetkikler istenir. Tedavisi ise tespit edilen sonuca göre belirlenir. Obezite, yüksek kan şekeri veya kolesterol gibi sorunlarda öncelikle hastaya kilo vermeye yönelik hayat tarzı değişiklikleri ve diyet önerileri verilir. Hasta, iyi beslenme programı belirlenmesi için diyetisyene yönlendirilir. Alkol kullanımına son verilmesi istenir. Bunların dışında tespit edilen kronik hastalıklar veya enfeksiyonlar varsa bunlara yönelik tedavilere başlanır. Karaciğer yağlanmasının tespit edildikten sonra giderilmesine çalışılması önemlidir. Aksi takdirde tedavi edilmeyen yağlanmalar ilerleyerek karaciğer yetmezliğine ve siroza yol açabilir. Bu durumda tedavi daha zor olmakta ve hayatı tehdit eden durumlar meydana gelebilmektedir. Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? Günlük hayatta alınacak çeşitli önlemlerle de karaciğer yağlanmasının önüne geçilebilir. Bu anlamda şu sağlık tedbirleri karaciğer yağlanmasının önlenmesi veya giderilmesi anlamında yararlıdır. İdeal kiloya gelinmelidir. Bu anlamda fazla kilolu kişilerin yeterli veya dengeli beslenme alışkanlığı kazanılmalı, gerekirse diyetisyen eşliğinde bir beslenme programı hazırlanmalıdır. Haftanın belirli günlerinde en az 30 dakika egzersiz yapılmalıdır. Alkol alımına son verilmelidir. Uzun süreli ve düzenli alkol kullanımı yağlanmayı daha da ilerleterek siroza neden olabilir. Doymuş yağ veya trans yağ içermeyen düşük kalorili gıdaların tüketilmesine ağırlık verilmelidir. Yapılan çalışmalar E vitamininden zengin gıdaların tüketilmesinin karaciğer yağlanmasına faydalı olduğunu göstermektedir. Bununla beraber E vitamini çeşitli yan etkilere sahip olduğundan kullanımı öncesi uzman bir hekime danışılması önemlidir. Karaciğer yağlanması olan ne yemeli ne yememelidir? Karaciğer yağlanması olanlara tüketilmesi tavsiye edilen gıdalar şunlardır. Kahve, karaciğer enzimlerini düşürür. Yeşil sebzeler, yağ üretimini sınırlar. Balık, omega 3 ve omega yağ asitlerinden zengin olduğundan antioksidan etkiyle karaciğerdeki iltihabi reaksiyonu sınırlandırır. Yulaf, lifli içeriğiyle kilo vermeyi kolaylaştırırken vücuda enerji verir. Avokado, karaciğerde biriken toksit maddelerin atılımına yardımcı olur. Zeytinyağı, doymuş ve trans yağlara göre vücut için faydalıdır ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Yeşil çay, yağ emilimini azaltır, kolesterolü düşürür ve vücuttaki toksit maddelerin atılımı için yararlıdır. Mor kırmızı meyveler, ahududu ve yaban mersini gibi kırmızı renkli meyvelerin tüketilmesi faydalıdır. Peki karaciğer yağlanması olan kişilerin hangi gıdaları tüketmemesi tavsiye edilir? Alkol, her türlü alkol içecekli gıdalardan uzak durulması gerekir. Basit şekerler, bisküvi, meyve suları, kurabiyeler gibi şeker içerikli gıdalar tüketilmemelidir. Kızartmalar, yağ ile kızartılmış gıdalar karaciğer yağlanması olanlar için sakıncalıdır. Tuz, çok fazla miktarda tuz tüketimi gıda alımını ve yağ üretimini tetikler.
beyaz ekmek, makarna ve pirinç. Karbonhidrat içeriği yüksek olan bu gıdalar vücutta yağ olarak depolanır. Kırmızı et. Kırmızı etler doymuş yağ bakımından zengindir. Bu ise karaciğer yağlanması için zararlıdır.